2025'e sayılı günler kaldı. Hepimiz yeni yılda bir şeyleri iyileştirmek, bir şeyleri yoluna koymak, yeni hedefler koymak istiyoruz. Peki 2025 yılını kendi finansal özgürlük yolculuğunda önemli bir noktaya taşımak ister misin? Tamam, kabul ediyorum. Para yönetimiyle ilgili bir şeyleri değiştirmek ve yoluna koymak her zaman çok kolay değil ve tamamen bizim elimizde de değil. Fakat imkansız mı? Hayır. İşte bu yüzden size bugün finansal özgürlük yolculuğunda kişisel finans yönetiminde dikkat etmeniz gereken 6 önemli adımdan ve bunları hayata geçirmeniz için pratik önerilerden bahsedeceğim. Eğer ilk defa karşılaşıyorsak ben Ceren. Bu kanalda kişisel finans yönetimi, yatırım, girişim ve motivasyon konularında içerikler üretiyorum. Eğer bu konular ilgini çekiyorsa sen de hemen kanala abone olabilirsin. Böylece yeni videolardan da haberdar olursun. Bu arada geçen hafta bir video yükleyemedim çünkü kendimi ödüllendirmek istedim. Daha önce izleyenler bilecektir, hep söylüyorum. Kendinize hedefler koyun ve koyduğunuz hedefler gerçekleştirdiğinde de kendinizi ödüllendirmeyi ihmal etmeyin. İşte 2024 yılı benim için tam olarak böyle bir yıldı. Kendime koyduğum finansal hedefleri gerçekleştirdim ve hatta %47'de üzerine çıktım. Benim için 2024 gerçekten güzel bir dönem oldu. İşte bu gibi durumlarda başarıyı kutlamak, yeni hedefler belirlemek için de oldukça motive edici oluyor. Yeni yıla başlarken sizin için motive edeceğini düşündüğüm 6 önemli adıma şimdi hazırsan başlıyoruz. Aslında ilk bahsedeceğim konu biraz önce bahsettiğimle de çok alakalı. Bugünün rahatına, yarının özgürlüğünü seçebiliyor musunuz? Peki bu ne demek? Yani bugünkü anlık bir tatminden vazgeçerek gelecekte daha fazla kazanç elde etmek demek. Basit bir fikir olarak görünebilir fakat bu finansal özgürlük yolculuğunuzda gerçekten önemli bir yere sahip. Bu arada videoların altına gelen yorumlardan da yatırım konusunda bazı hataların hala daha yapıldığını görüyorum. Örneğin şöyle yorumlar geliyor sizden. Biraz param var, 3 ay sonra kullanacağım, nereye yatırım yapmalıyım? Ya da bu ay harcamalarım çok oldu, kredi kartı borcumu kapatacağım, neyimi bozmalıyım, hangi yatırım aracımı satmalıyım? Öncelikle yatırım ihtiyacınız olmayan parayla yapılır. Eğer sizin kısa bir süre sonra bir paraya ihtiyacınız varsa ya da zaruri harcamalarınız gelirinizin çok fazla bir bölümünü tutuyorsa ya da acil çıkacak harcamalarınız için bir acil durum fonunuz yoksa sizin için yatırıma başlamak henüz erken bir adım olabilir. Tamam, peki bunları yaptınız ve yatırıma ayıracak kadar da paranız var ve yatırıma da bir miktar parayı ayırdınız. Bu sefer de şöyle şeyler çıkabiliyor. Arkadaşlarımız çok güzel bir kayak tatiline plan yapmışlar. Benim bunun için bir bütçem yoktu fakat yatırımdaki paramla buraya gidebilirim. Ya da yılbaşı zamanı yurt dışında çok güzel turlar oluyor. Ben bunlara katılacağım. Daha önce planlamadığım halde nasıl olsa param var, buraya katılacağım. İşte bu noktada çok büyük bir yanlış yapıyorsunuz. Bu, bugünün rahatlığını, yarının özgürlüğünü seçmek demek. Eğer siz bu planı bütçenizde yer vermediyseniz ve ani çıkan bir kararla yatırımlarınızı bozarak bu planı hayata geçirmeyi düşünüyorsanız burada yatırımdan kazanacağınız bileşik getiriyi bozmuş oluyorsunuz. Çünkü yatırım yaparken bileşik getiriyi bozmamak çok önemli. Belli bir aşamayı geçtikten sonra yatırımlarınız eksponansiyel olarak büyüyor. Ama siz günlük keyifler için, bütçe planınızda olmayan şeyler için yatırımlarınızı bozarsanız bu eksponansiyel büyümeyi kaçırmış oluyorsunuz. Bunun matematiksel olarak karşılığının nasıl olduğunu merak ediyorsanız açıklamalara bir video bırakacağım. Mutlaka onu izleyin. Çünkü bence yatırım için en önemli konulardan başında da bu bileşik getiriyi bozmamak yatıyor. Günlük harcamalarınıza da bu kuralı uygulayabilirsiniz. Daha önceki bir videomda 24 saat kuralından bahsetmiştim. Bir şey satın almak istiyorsanız ve bu sizin ihtiyacınız değil de tamamen keyfi bir harcamanızdan kaynaklanıyorsa bunu 24 saat bekletin. 24 saat sonra zaten muhtemelen büyük ölçüde satın alma dürtünüz geçecek demiştim. Videonun altına çok güzel yorumlar geldi. Bunu uygulayanlar var. 24 saati 2 haftaya çıkaranlar olmuş. Ya da işte sepetime atıyorum, bekletiyorum, bir hafta sonra bakıyorum hala istiyorsam alıyorum gibi yöntemler de geldi. Şimdi ben burada yeni bir kuraldan daha bahsedeceğim. Bir şeyi 2 kere satın alamıyorsan o an onu alma. Bu ne demek? Diyelim ki bir spor ayakkabı alacaksınız ve fiyatı 7.000 lira. Eğer siz o spor ayakkabıya 14.000 lira verdiğinizde bu sizin için büyük bir yük oluşturacaksa
kredi kartı borcunuzu şişirecekse, uykularınızı kaçıracaksa, bazı zorunlu harcamalarınızı yerine geçecekse o şeyi satın almamanız gerekiyor. Çünkü eğer 2 katını ödemekte bu kadar zorlanacaksanız demek ki bir kat olarak aldığınızda da siz birçok şeyden fedakarlık yapmış, ödün vermiş olacaksınız. Geleceğe yönelik finansal hedeflerinize ulaşmakta zorlanacaksınız. Bu sadece sizin finansal durumunuzu değil, birçok konuda da bakış açınızı değiştirecek bir şey. Çünkü uzun vadeli düşünmeyi, büyük resmi görmeyi öğrenebilirsiniz bu sayede. Yani gerçekten sizin için gerekli olan şeyleri satın alıyorsunuz, günlük tatminlerden uzak duruyorsunuz ve uzun vadeli hedeflerinize adım adım ilerliyorsunuz. İkinci konu ise harcamalarınızı, tasarruflarınızı ve net değerinizi takip etmek. Önce harcamalarla başlayalım. Gelirinizin %50'si sizin zorunlu harcamalarınızı geçmemeli. Burada zorunlu harcamalar olarak bahsettiğimiz şey kira, faturalar, mutfak alışverişi gibi yaşamla ilişkili olmazsa yaşayamayacağınız harcamalardan bahsediyorum. Burada bir anekdot paylaşmak istiyorum. İşe yeni girdiğim zamanlarda hemen ayrı bir eve taşınmak istemiştim. Fakat yaşam maliyetlerinden de haberdar değildim. Bunu ailemle birlikte konuştuğumda bana %25 olarak belirlemişlerdi bu kuralı. Yani zorunlu harcamalarım, evimin kirası, ulaşımım, sağlık harcamalarım, faturalarım, yiyecek ihtiyacım, gelirimin %25'ini aşıyorsa henüz bu yola çıkmak için erken olduğunu bana söylemişlerdi. Ben de tabii ki yeni işe başlayan biri olarak bunun çok çok altında kazanıyordum. Ben de bu noktada düşündüm. Tamam, o halde gelirimi nasıl daha fazla artırabilirim? Nasıl daha fazla ek gelir kaynakları yaratabilirim? Bunun üzerine düşünmeye başlamıştım. Peki ya bugünkü durum? Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2023 verilerine göre hane halkı gelirinin büyük bir bölümü kira ve gıda harcamalarına gidiyor. Hatta büyük şehirlerde bu oran %70'e kadar çıkabiliyor. Eğer zorunlu harcamalarınız bu kadar büyükse yatırıma ve tasarrufa çok da fazla bir alan kalmıyor demek. Bu durumda gelir kaynaklarınızı çeşitlendirmek ve gelir gücünüzü artıracak şeyler yapmanız gerekiyor. Zaten bu kanalda da bununla ilgili içeriklerimi daha önceki videolarda paylaşmıştım. Onlara da bir göz atabilirsiniz. Şimdi ikinci rakama geçelim, tasarruf oranınız. Tasarruf oranınızda gelirinizin %10'undan az olmamalı. Bu tabii ki nihai bir hedef değil, bu oranı giderek artırmayı hedeflemelisiniz. Başlangıçta küçük adımlarla başlasanız bile zaman geçtikçe, tasarrufunuz arttıkça finansal gücünüzün ne kadar arttığını da siz de göreceksiniz. Bunun içinse kendinize bir otomatik tasarruf hesabı oluşturabilirsiniz. Maaşınız hesabınıza yattığı gibi hemen otomatik olarak tasarruf hesabınıza aktarılabilir. Tasarruf konusunda zorluk yaşayan biriyseniz BES sistemini de değerlendirebilirsiniz. Bireysel emeklilik sisteminden de yararlanabilirsiniz. Ama tasarruf yapmada probleminiz yoksa bu miktarı yatırımlarla değerlendirmenizi de önerebilirim. Gelelim üçüncü ve en heyecanlı kısma, net servetiniz. Net servet, toplam sahip olduğunuz varlıklardan borçlarınızın çıkarılması sonucu karşılaştığınız rakam. Bunu düzenli olarak takip ettiğinizde finansal sağlığınızla ilgili de çok güzel bir rapora ulaşmış oluyorsunuz. Birkaç yıl önce ya da örneğin geçen yılın başında net servetiniz ne kadardı? Bir yıl sonunda bu net serveti ne kadar büyüttünüz? Bu size gerçekten hem motivasyon oluyor hem de gelecekle ilgili yeni hedefler koymanızı sağlıyor. Bunu ben kendi hayatımda uyguluyorum. Bu şu demek değil. Zaten banka hesapları dijital, hemen girerim, ne kadar param var bakarım. Bu böyle bir şey değil. Eğer siz her ay sonu bir bilanço yapıyorsanız, işte ne kadar gelirim oldu, ne kadar zorunlu harcamalarım oldu, ne kadar keyfi harcamalarım oldu, yatırıma ne kadar ayırdım, yatırım miktarım ne kadar arttı, bu gibi bir değerlendirmeyi her ay sonu yaparsanız, ayrıca da yıl sonlarında da toplam bir değerlendirme yaparsanız gerçekten finansal sağlığınızın bir fotoğrafını çekmiş oluyorsunuz. Bu durumda da hem aydan aya hem de yıldan yıla planlarınızda değiştirmek istediğiniz, değiştirmeniz gereken yerler varsa onları görüyorsunuz. Bunlarla ilgili aksiyon alabiliyorsunuz. Bir sonraki ayki planlamalarınızı buna göre yapabiliyorsunuz. Bu benim hayatımda gerçekten önemli bir dönüm noktası yarattı diyebilirim. Diğer bir konu, yatırımlarınızı basit tutmakla alakalı. Çevremde karşılaştığım birçok kişi yatırımlarında birçok hisse senedi, fon, ETF,
birçok yatırım aracı kullanıyor. Ve bunun gerçekten iyi bir yöntem olduğunu düşünüyor. Fakat ben tam olarak böyle düşünmüyorum. Portföyünüzün riskini dağıtmak ve çeşitlendirme yapmak elbette çok önemli. Fakat çok fazla hisse senedi, çok fazla ETF ya da çok fazla fon bulundurmak portföyünüzde sizi nihai hedefinize ulaştırmakta biraz geciktiriyor olabilir. Aynı zamanda çok fazla konuyu takip ettiğiniz için gözden kaçırdığınız detaylar da sizi büyük bir zarara uğratabilir. Şimdi bunu birazcık detaylandırma ihtiyacı duyuyorum. Yine videolarımın altına gelen yorumlardan anladığım kadarıyla İnsanlar birbirine benzeyen ETF'ler arasında seçim yapmak yerine portföylerini bunlardan oluşturuyor. Örneğin S&P 500 endeksini takip edecek bir ETF seçecek. Bunu takip eden 2 tane ETF seçiyor. Böylelikle 2 tane şeye 2 ayrı farklı yatırım yapmış olmuyorsunuz. Paranızı 2'ye bölmüş oluyorsunuz. Yani bu bir çeşitlendirme değil, aynı şeyi 2 kere satın almakla aynı şey. Bu da kaynaklarınızı gereksiz yere 2'ye böldüğünüz anlamına geliyor. Peki böyle bir durumda ne yapacağız? Yatırımlarımızı basit ve anlaşılır tutacağız. Geniş kapsamlı bir ya da 2 ETF seçmek çok karmaşık portföylere göre size daha fazla getiri sağlayabilir. Ben bu konuda çok kapsamlı bir ETF yatırımı rehberi hazırlamıştım. Burada ETF'lerin nasıl seçilmesi gerekiyor? Birbirine göre içerikleri ne kadar örtüşüyor? Korelasyon nasıl kurulmalı gibi çok ince detaylara da yer vermiştim. O videoyu da çok önemsiyorum. Açıklamalar bölümüne bırakacağım. İlginizi çekiyorsa ETF yatırımı yapmak, oradan bakabilirsiniz. Bir de şöyle bir şey var. Küçük yatırımcılar portföylerine ne kadar fazla hisse senedi barındırırlarsa o kadar fazla getiri elde edeceklerini düşünüyorlar. Ama aslında ne kadar fazla hisse demek, o kadar fazla araştırma demek, o kadar fazla harcanan zaman demek. Yatırımları basit tutmak ve size özgürlük katması için bunu yapıyorsunuz. Özgürleştirecek zamanı size yaratması da çok kıymetli. Bir portföy nasıl inşa edilmeli? Risk yönetimi nasıl yapılmalı? ETF'ler, hisse senetleri bir portföyün yüzde kaçını oluşturmalı? Agresif portföy nasıl oluşturulur? Dengeli portföy nasıl oluşturulur? Temkinli portföy nasıl oluşturulur? Bu konularla alakalı da çok güzel bir video hazırlamıştım. Onu da açıklamalar kutusuna bırakıyorum. Onu da izleyerek portföy oluşturma konusunda portföyünüzü bir adım daha ileriye taşıyabilirsiniz. Şimdi size bir soru. Portföyünüzde kaç tane yatırım aracı var? Bunların her birinin sağladığı getiriyi ve detaylı haberlerini takip edebiliyor musunuz? Sağladığı getirileri tek tek biliyor musunuz? Eğer cevabınız hayırsa portföyünüzü yeniden gözden geçirmenin zamanı diyebiliriz. Dördüncü konu finansal sağlığınızı etkileyen en büyük tuzaklardan birinden oluşuyor. Değer kaybeden büyük harcamalardan kaçınmak. Hepimiz yeri geldiğinde mobilya, teknolojik alet, giyim, konfeksiyon satın alıyoruz. Ama çoğu zaman bu tür harcamalar siz mağazanın kapısından çıktığınız anda değer kaybediyor. Bu aralar algoritmaların işi midir nedir bilmiyorum. Karşıma Instagram Reels'larda sürekli olarak işte Kasım indiriminden kendime yatırımlık şunları aldım gibi videolar çıkıyor. Genelde de bu tarz videolarda odaklanılan bazı markalar var. Bunlar hazır giyim mağazaları, hızlı konfeksiyon olarak geçiyor, fast fashion olarak geçiyor. Bu markalardan oluşuyor. O markaların ürünlerinin içeriklerinin de çok doğal olmadığını, zaten hızlı tüketim konfeksiyonu olduğunu bilmek gerekiyor. Şöyle bir videoya karşılaştım. İşte Kasım indiriminden ne aldım? 5 tane kaban almış. O kabanların çoğu zaten trend olan ürünler. Belki 3 sene sonra, 2 sene sonra onu giymek dahi istemeyecek renginden, modelinden dolayı. İşte bu yatırım olmuyor. Bu çok güzel bir tuzak oluyor. Yani burada tabii ki ben ihtiyacınız olan şeyleri de satın almayın. İşte yırtık pırtık kazaklarla gezin, ısıtmayan kabanlar, altı delik botlarla gezin gibi bir şey söylemiyorum. Burada önemli olan aldığınız ürünün kalitesi zamanla size daha fazla hizmet edebilecek mi ya da zamanla daha fazla değer kazanabilecek mi? Ama bu konuda lütfen dürüst olun ve kendinizi kandırmayın. Örneğin burada marka iyi ve değer koruyabilen bir saat almak aynı şey demek değil. Bu noktada belki şunu uygulayabilirsiniz pratik bir ipucu olarak. Eğer aldığınız şey hızla değer kaybediyorsa o şeyi borçlanarak satın almayın. Borçlanmanın içine kredi kartı, kredi kartına taksitler, tüketici kredileri giriyor.
Neden borçlanarak dedim? Çünkü onu o anda nakit alma gücünüz yoksa muhtemelen kendinizi zorlayarak satın alıyorsunuz. İhtiyacınız olmayan şeylerden bahsediyorum. Diğer konuya geçelim. Bununla da alakalı zenginlik sendromundan kaçının. Bu basitçe yaşam tarzınızı gelirinizin çok üzerinde sergilemekle alakalı. İşte bu da finansal özgürlük yolculuğunda kaçınmanız gereken en büyük tuzaklardan biri. Mesela bunu şöyle örneklendireyim. Hafta sonu dışarı çıktınız, bir çanta beğendiniz, 30 bin lira. O 30 bin liralık çantayı satın aldınız. Muhtemelen de borçlanarak yaptınız bunu. Daha sonra hafta içi oluyor. Siz toplu taşımaya binip ayda 50 bin lira kazandığınız işinize gidiyorsunuz. Muhtemelen dışarıdan kahveler satın alıyorsunuz, dışarıdan besleniyorsunuz, hafta içi iş arkadaşlarınızla iş çıkışı bir yerlere gidiyorsunuz, hafta sonu oluyor tekrar AVM'ye gidiyorsunuz. Peki bunları nasıl karşılıyorsunuz? Borçla. Borçlarınız büyüyor, büyüdükçe size stres oluşturuyor. Stres oluşturduğu için mevcut iş şartlarınızda kalmak zorunda olduğunuzu hissediyorsunuz. Orada karşı çıktığınız istemediğiniz konular olsa bile orada çalışmaya devam ediyorsunuz. Orada çalıştığınız için mutsuz oluyorsunuz. Kendinizi mutlu etmek için hafta sonu AVM'ye gidiyorsunuz. AVM'de bu sefer bir güneş gözlüğü görüyorsunuz. O güneş gözlüğünü alıyorsunuz. Borcunuzu büyütüyorsunuz ve ne oldu? İçinden çıkılmaz bir döngü yarattınız kendinize. Bir de mesela bu harcamaları niçin yapıyorsunuz? Çevreniz tarafından kabul edilmek için mi? Onlar tarafından saygı görmek için mi? Onlardan geri kalmadığınızı ispatlamak için mi? Kendi değerinizi sahip olduğunuz varlıklarla göstermek için mi? Buradaki farkındalık da size çok önemli bir yere taşıyacak. Bu tür harcamalar sizi finansal özgürlükten uzaklaştıracak harcamalardır. Çünkü siz bu ihtiyacınız olmayan harcamaları yatırımlara, birikimlere dönüştürmek yerine bir şeyleri kanıtlamak için bir şeyler satın almaya harcadınız. Eğer amacınız finansal özgürlükse büyük ihtimalle ona ulaşırsınız. Ama eğer para kazanmanızın sebebi parayı gösteriş için harcamaksa büyük ihtimalle siz zengin olamayacaksınız. Ve son ders, çok önemli bir ders. Parayı nasıl harcayacağız? Bu bölüme kadar paranın nasıl kazanılacağını, nasıl tasarruf edileceğini, biriktirileceğini, yatırıma dönüşeceğini konuştuk. Ama çok önemli bir konuyu da atlamak istemiyorum. Parayı nasıl harcamamız gerektiğini de bilmemiz gerekiyor. Parayı harcayarak ne satın aldığınız büyük bir farkındalık yaratıyor. Paranızı sizi finansal özgürlüğe taşıyacak şeyler satın almak için nasıl harcarsınız? Ondan bahsedeceğim şimdi. Mesela parayla zaman satın alabiliriz. Zaman yaratılması imkansız, bulunması en zor şeylerden biri. Zamanı önce mümkün olduğu kadar ücretsiz kazanmaya çalışın. Hoşlanmadığınız ortamlarda ortamı erken terk edebilirsiniz. İstemediğiniz insanlarla görüşmeyebilirsiniz. Bir televizyonun karşısında saatlerce kanepede uzanarak zaman harcamayabilirsiniz. Böylece zamanı ücretsiz olarak satın almış olursunuz. Bir de tabii hayatın kendi akışı içinde yapmak zorunda olduklarımız var. Özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar için hayat biraz daha koşuşturmacalı geçiyor. Bir yerlere yetişmek, yetişirken trafiği alt etmek gibi büyük sorunlar da var. Peki şöyle düşünürsek, sizi hayatınızda en çok yoran, yaparken yaşam enerjinizi çaldığını düşündüğünüz işleri başkalarına delege edebiliyor musunuz? Bir de bunlara bakalım. Kimileri için bu temizlik yapmak, arabasını yıkamak, yemek yapmak, ulaşım gibi konuları barındırıyor olabilir. Eğer bu işleri sizin yerine yapacak birini bulur ve işlerinizi onlara delege ederseniz bu size büyük ölçüde zaman yaratacaktır. Biraz para harcayacaksınız ama zaman kazanmış olacaksınız. Bir diğeri de parayla kalite satın alabilirsiniz. Bunu aslında yatırım yapmak olarak da düşünebilirsiniz. Sağlığınıza yatırım yapmak, kaliteli bir diyet, bir spor uygulamak, sağlık harcamaları yapmak, sağlık kontrollerinden geçmek veya kendinizi geliştirecek bir hobi için kursa gitmek, bir eğitim almak, yeteneklerinizi daha da arttırmak, bu tarz şeyler için harcama yaptığınızda hayat kalitenizi ve standardınızı yükseltmiş olacaksınız. Burada harcadığınız para size mutluluk ve uzun vadede daha kaliteli ve sağlıklı bir yaşam sunacak. Peki, para harcayarak zaman ve kaliteyi satın aldık. Bunu finansal özgürlüğe nasıl dönüştüreceğiz? Burada kilit nokta şu. Kazandığınız zamanı ve yaşamınıza kattığınız kaliteyi finansal özgürlüğünüz için bir kaldıraç olarak kullanacaksınız.
Örneğin temizlik yapma konusunu delege ettiniz ve buradan birkaç saat kazandınız. Bunu yeni bir iş fikri geliştirmek ya da yeni bir beceri öğrenmek için kullanabilirsiniz. Ya da mesela egzersiz yapmak istiyorsunuz, bu konuda çok bilgili değilsiniz, bir fitness eğitimiyle, işin uzmanıyla çalışmak istediniz. Bu noktada hem zaman satın aldınız, çünkü bir fitness eğitmeni sizi hedeflerinize daha hızlı taşıyacaktır. Hem de yaşamınıza kaliteyi soktunuz. Nasıl? Daha sağlıklı olacaksınız, dinç ve mutlu olacaksınız. Bu da sizi iş hayatınızda gelirlerinizi artırmak için başarıya ulaşmanızı sağlayacak en önemli etmenlerden biri olacak. Unutmayın, finansal özgürlük sadece yatırım yapmakla alakalı değil. Adı üzerinde size özgürlük sağlayacak şeylere yatırım yapmakla da alakalı. Bu da paranızı nereye harcayacağınızı bilmekle de doğrudan alakalı oluyor. Umarım bu öneriler faydalı olmuştur ve aralarından uyguladıklarınız olacaktır. 2025 yılı attığınız her adımın karşılığını aldığınız sağlıklı, keyifli, mutlu ve özgürlük yolunda bir yıl olmasını dilerim. Videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.